Mars, 3,7 milyon yıl önce. Arkeolog Prens Zeftal, medeniyetinin son gününde, kızıl kumların arasında tek başına duruyordu. Elindeki kristal kayıt cihazı, Mars'ın bir zamanlar mavi olan gökyüzünün artık zehirli turuncuya büründüğü bu son anı belgeliyordu. Şehirleri, bir zamanlar milyarlarca yaşamı barındıran muhteşem kuleler, şimdi eriyordu, kendi yaratıkları tarafından yok ediliyorlardı. "Eğer bu kaydı bulan biri olursa," diye fısıldadı Zeftal, "sesi çatlıyor, lütfen bizim hatalarımızdan ders alın." Bize sınırsız bilgi sunuldu ve biz, o bilgiyi sindirmek için gerekli olan zamanı beklemek yerine, hepsini bir anda aldık. 100 yıl, sadece 100 yıl sürdü medeniyetimizin çöküşü. Kristal, son mesajı kaydettikten sonra karardı. Zeftal, ufukta yükselen radyoaktif fırtınayı izledi. Sonun geldiğini biliyordu. Ancak belki, milyonlarca yıl sonra, belki başka bir tür bu kaydı bulur ve aynı kaderi yaşamaz diye umut ediyordu. Titan Araştırma Üssü -7, 2 Şubat 2026, Dünya Saati. Doktor Elif Karaman, pencerenin önünde durmuş, Satürn'ün halkalarının Titan'ın metanlı atmosferinden geçerek oluşturduğu ışık oyunlarını izliyordu. 35 yıllık hayatının son 5 yılını bu küçük üssıt geçirmişti ve hala bu manzaraya doyamıyordu. Her gün farklıydı, bulutlar, halkaların gölgesi, uzak güneşin solgun ışığı hep değişik desenler yaratıyordu. "Elif, kahve soğuyor," dedi Dmitri Volkov, Rus aksanıyla. Uzun boylu, saçları erken ağarmış olan astrofizikçi, kahve fincanını Elif'in masasına bırakırken gülümsüyordu. "Yine hayal kuruyorsun." "Hayal değil, gözlem," diye yanıtladı Elif, pencereden gözlerini ayırmadan. "Her bilim insanı hayal kurucudur biraz. Einstein da öyleydi, sağında." "Evet, ama onlar kahvelerini içerken hayal kuruyordu." Elif gülerek döndü ve fincanı aldı. Üssün küçük kafeteryası, 5 kişilik ekibin sosyal merkezi gibiydi. Japon henobiyolog Kenji Tanaka köşede oturmuş, Mars'tan getirilen toprak örneklerini inceliyordu. Amerikalı mühendis Sarah Chen, duvardan sarkan dev ekranlarda sistemleri kontrol ediyordu. Ve Nijeryalı gezegensel jeolog Doktor Amara Okonkwo, ekranında Titan'ın iç yapısını gösteren bir simülasyon çalıştırıyordu. Bu sıradan, huzurlu bir sabahın, insanlık tarihinin akışını değiştirecek bir sabaha dönüşeceğinden kimsenin haberi yoktu. Elif, masasına döndü ve geçen hafta Mars'ın Acidalia Planeta bölgesinden çıkarılan veri kristalini tekrar incelemeye başladı. Kristal, dünya teknolojisinden çok daha gelişmiş bir yöntemle kodlanmıştı. NASA'nın Mars gezicileri onu tamamen tesadüfen bulmuştu, bir kraterin kenarında, diğer kayalardan tamamen farklı bir yapıda. Elif, kristali özel tasarlanmış optik okuyucuya yerleştirdi. Holografik veriler havada belirdi, karmaşık matematiksel denklemler, 3D yapılar ve tanıyamadığı bir yazı sistemi. Aylardır bu kristali çözmeye çalışıyordu ama şimdiye kadar sadece küçük parçalar anlayabilmişti. "Bugün şanslı olacağım," diye mırıldandı kendi kendine. "Hissediyorum." Tam o sırada, üssün alarm sistemi çalmaya başladı. Ancak bu acil durum alarmı değildi, yeni bir keşif sinyaliydi. Sarah Chen, kontrol odasına koşarken, "Hepiniz buraya gelin," diye bağırdı. Şimdi, 5 bilim insanı, saniyeler içinde kontrol odasında toplandı. Duvarları kaplayan ekranlar, Titan'ın yörünge radarlarından gelen verileri gösteriyordu. Ve orada, tüm sensörlerin odaklandığı noktada, imkansız bir şey vardı. Dmitri, ekrana yaklaştı, gözleri büyümüştü. Bu nasıl mümkün olabilir?" Ekranda görünen şey, yaklaşık 5 kilometre çapında, mükemmel geometrik bir yapıydı. Bir kristal kafes gibi görünüyordu, ancak bir kristalden çok daha karmaşıktı. Yapının her bir düğüm noktası parlıyordu ve düğümler arasında enerji akıyormuş gibi görünüyordu. "Pozisyonu nedir?" diye sordu Elif, sesindeki titreme gizlenmeye çalışılmıştı. Sarah cevapladı, "Titan'dan 3,247 kilometre uzakta. Lagrange noktalarından hiçbirinde değil. Sadece, orada duruyor. Yerçekimi yasalarına göre oradan düşmesi gerekirdi, ama düşmüyor." Kenji, spektral analiz ekranına bakıyordu. Elektromanyetik imzası hiçbir bilinen elemental eşleşmiyor. Aslında, elementlerle eşleşmiyor bile bu bir madde formundan çok enerji formuna benziyor. Ama katı görünüyor. "Ne zaman belirdi?"
Elif'in beyni hızla çalışıyordu. İşte en tuhaf kısım, dedi Dmitri. Kayıtları geri sardım. Dün gece 23:47'ye kadar hiçbir şey yoktu. Sonra bir sonraki taramada 00:03 aniden oradaydı. Hiçbir hareket, hiçbir yaklaşma, hiçbir uyarı. Sanki boşluktan materyalizasyon olmuş gibi, diye tamamladı Amara, sesinde hem korku hem de heyecan vardı. Oda sessizliğe gömüldü. Herkes, bilimin temel yasalarının çiğnendiğini gözlemlediklerinin farkındaydı. Madde ve enerji, boşluktan belirmezdi. Termodinamiğin birinci yasası açıktı bu konuda. Elif, dünyaya rapor gönderdik mi, diye sordu. Sarah başını salladı. Anomalinin tespitinden 10 dakika sonra otomatik rapor gitti. Ama biliyorsunuz, Satürn-Dünya arası sinyal gecikmesi 80 dakika. Mesajımız henüz ulaşmadı bile. Yanıt almamız en az 2,5 saat sürer. Bekleyemeyiz, dedi Elif kararlı bir şekilde. Bir araştırma probu göndereceğiz. Şimdi. Dmitri tereddütle, Elif, protokol, bilinmeyen fenomenlerle temasa geçmeden önce dünyanın onayını beklemektir, dedi. Protokol, anomalinin kaybolabileceğini hesaba katmıyor. Eğer bu şey nasıl belirdiyse öyle kaybolursa, insanlık tarihinin en büyük keşfini kaçırmış oluruz. Tartışma 5 dakika sürdü. Sonunda, oy birliğiyle karar verildi, probe gönderilecekti. Küçük probe, Gözcü-7 olarak adlandırılmıştı. Titan üssünün fırlatma platformundan ayrıldı. Üzerinde 12 farklı sensör, 4 kamera ve son teknoloji bir yapay zeka navigasyon sistemi vardı. Elif, probe'un her santimetre ilerleyişini izlerken, ellerinin terli olduğunu fark etti. Anomaliye mesafe, 2,850 kilometre, dedi Sarah. Tüm sistemler yeşil. Probe yavaşça ilerliyordu, aşırı hızlı yaklaşmanın tehlikeli olabileceğini düşünmüşlerdi. Her saniye, binlerce veri noktası üsse aktarılıyordu. Kenji, ekranlardan birinde şaşkınlıkla, yapının yakınında kuantum düzensizlikleri tespit ediyorum, dedi. Vakum enerjisi normal seviyelerinin üzerinde. Bu Casimir etkisine benziyor, ama milyon kez daha güçlü. Yapının kendisi vakum enerjisi üretiyor olabilir mi, diye sordu Amara. Teoride mümkün, ama bunu yapmak için gereken teknoloji seviyesi. Kenji başını salladı. Kardashev ölçeğinde tip 2'yi geçmiş bir medeniyet gerektirir. Elif, Kardashev ölçeğini hatırladı, medeniyetleri enerji kullanımlarına göre sınıflandıran sistem. Tip I medeniyetler gezegenlerinin tüm enerjisini kullanabilirdi. Tip 2 medeniyetler, yıldızlarının enerjisini. Tip I ise, tüm galaksilerinin. İnsanlık, henüz tip I'ye bile ulaşmamıştı. Mesafe, 1,000 kilometre, dedi Sarah. Probe'un hızı sabit. Gravitasyonel anomali yok. 500 kilometre, 200 kilometre, 100 kilometre. Sonra bir şey değişti. Probe yavaşlıyor. Sarah'ın sesi panikti. Hayır, bekleyin, yavaşlamıyor. Uzay zaman kendisi genişliyor. Probe hala aynı hızda gidiyor. Ama yapıya ulaşması daha uzun sürüyor çünkü aralarındaki mesafe artıyor. Bu imkansız, dedi Dmitri. Evrenin genişlemesi lokal ölçekte bu kadar hızlı olamaz. Ama oluyor, dedi Elif. Yapı, etrafındaki uzay zamanı manipüle ediyor. Probe, sonunda yapının, yüzeyine, eğer yüzey diye bir şey varsa ulaştı. Kameralar yakın çekim görüntüler göndermeye başladı. Yapı, yakından bakıldığında daha da karmaşıktı. Her bir düğüm noktası aslında daha küçük yapılardan oluşuyordu ve bu daha küçük yapılar daha da küçük yapılardan. Fraktal bir desen, sonsuza kadar devam ediyormuş gibi. Ve sonra, probe yapıyla temas etti. Ekranlar karıştı. Statik. Sonra, bir ses. İlk başta beyaz gürültü gibi geldi. Sonra, gürültünün içinde bir desen oluşmaya başladı. Bir ritim, bir melodi. Ve sonra, kelimeler. Ancak bu kelimeler ağızdan çıkmıyordu. Radyo dalgalarıyla iletilmiyordu. Ekipteki 5 insanın hepsi, aynı anda, aynı sesi beyinlerinin içinde duydu. Merhaba. Kontrol odası donmuştu. 5 bilim insanı birbirlerine baktı, hepsinin de aynı şeyi duyduğunu gözlerinden anlayabiliyorlardı. Elif, yutkunarak, size nasıl yanıt verebiliriz, diye fısıldadı. Ses, eğer ses diyebilirlerse buna tekrar geldi, düşünce yeterli. Sizi duyabiliriz. Kimsiniz? Elif, düşüncelerini net bir şekilde formüle etmeye çalıştı. Sessizlik.
Sonra, kontrollerinden tamamen bağımsız olarak, odadaki holografik projektörler aktive oldu. Havada bir görüntü belirdi, bir galaksi. Sonra görüntü yakınlaştı, bir yıldız sistemine, bir gezegene. Gezegen, dünyaya benzemiyordu ama yaşam belirtileri vardı. Şehirler, teknoloji. Biz, dedi ses, milyarlarca yıl önce, sizin gibi bir türdük. Karbon tabanlı, organik, ölümlü. Ama evrimleştik. Fiziksel formlarımızı aştık. Şimdi, biz bilginin kendisiyiz, enerjiye kodlanmış bilinç. Görüntü değişti. Yüzlerce, binlerce farklı gezegen gösterildi. Her birinde farklı yaşam formları. Galakside yalnız değilsiniz. Hiçbir zaman yalnız değildiniz. Ama çoğu medeniyet, yıldızlar arası seyahat teknolojisine ulaşmadan önce kendini yok ediyor. Bizim görevimiz, potansiyele sahip türleri, test etmek. Test, Dimitri'nin sesi titriyordu. Ne tür bir test? Bir seçim. Her medeniyet, belirli bir teknolojik eşiğe ulaştığında, aynı seçimle karşılaşır, bilgiyi mi istersiniz, yoksa bilgeliği mi? Kenji sordu, arasındaki fark nedir? Bilgi, gücün anahtarıdır. Size evrenin sırlarını sunabiliriz: ışıktan hızlı seyahat, maddenin manipülasyonu, ölümsüzlük, zaman yolculuğu. Tüm sorularınızın cevapları. Ama bilgi, sorumluluk olmadan tehlikelidir. Bilgelik ise, devam etti ses, zamanla gelir. Kendi hızınızda büyümek, her keşfi sindirmek, toplumunuzun teknolojinize ayak uydurmasını sağlamak. Yavaş ama güvenli. Elif, Mars'taki kristali hatırladı. Mars, dedi. Mars'ta bir medeniyet vardı. Onlar da sizin testinizle mi karşılaştı? Görüntü tekrar değişti. Mars'ı gösterdi ama milyonlarca yıl önceki Mars'ı. Mavi okyanuslar, yeşil kıtalar, beyaz bulutlar. Şehirler, teknoloji. Güzel ve canlı bir dünya. Evet, Mars medeniyeti, 3,7 milyon yıl önce bu eşiğe ulaştı. Ve onlar, bilgiyi seçti. Holografik görüntü, Mars'ın tarihini göstermeye devam etti. Elif ve ekibi, büyülenmiş bir şekilde izledi. Mars medeniyeti kendilerini, Zef, olarak adlandırıyorlardı, yaklaşık 5 milyon yıl boyunca gelişmişti. İnsanlardan farklı görünüyorlardı, daha uzun, daha ince, iki gözleri yerine üç göz, deri renkleri turkuazdan mora kadar değişiyordu. Ama temelde, insan medeniyetine çok benziyorlardı. Şehirler kurmuşlardı, sanat yaratmışlardı, bilim geliştirmişlerdi. Savaşlar yapmışlardı ve barış anlaşmaları imzalamışlardı. Dinler yaratmışlardı ve felsefe geliştirmişlerdi. Sonra, 3,7 milyon yıl önce, gözetleyenler gelmişti. Onlara aynı seçimi sunduk, dedi ses. Ve Zefler, özgüvenliydiler. Medeniyetlerinin olgunluğuna inanıyorlardı. Bilgiyi seçtiler. Görüntü, bilgi transferini gösterdi. Dev veri yapıları Mars'ın yörüngesinde belirdi, tıpkı şimdi Titan'da olan gibi. Ve Zef bilim insanları, açgözlülükle bilgiyi indirmeye başladı. İlk 10 yıl, muhteşemdi. Hastalıklar yok edildi. Enerji sorunları çözüldü. Yaşam süresi 2'ye katlandı. Mars'ın yörüngesinde dev uzay istasyonları inşa edildi. İkinci 10 yılda, çatlaklar görünmeye başladı. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyordu ki, toplum ayak uyduramıyordu. Bazı ZEF grupları, yeni teknolojilere erişimi kontrol etmeye çalıştı. Diğerleri, serbest erişim istedi. Gerginlik arttı. Üçüncü 10 yılda, ilk silah geliştirildi: kuantum parçalayıcılar denen, maddeyi atom altı parçacıklara ayırabilen cihazlar. İlk başta sadece savunma amaçlı olacağı söylendi. Ama sonra, bir sınır anlaşmazlığı silahın kullanılmasına yol açtı. "Dur," dedi Elif, gözleri yaşlarla doluydu. "Devam etmesini görmek istemiyorum. Ama görmelisiniz," dedi ses, acı ve pişmanlık tonuyla. "Çünkü bu, siz de bilgiyi seçerseniz, sizin geleceğiniz olabilir." Dördüncü 10 yılda, küresel savaş başladı. Kuantum silahları, iklim manipülasyon cihazları, biyolojik modifikasyon virüsleri. Mars'ın atmosferi zehirlendi. Okyanuslar kaynadı ve buharlaştı. Nüfusun %90'ı yok oldu. 5. 10 yılda, hayatta kalanlar yeraltı sığınaklarında yaşamaya çalıştı. Ama çok geçti. Gezegenin ekosistemleri çökmüştü. Bir kuşak sonra, son Zef öldü. Görüntü, son Zef'i gösterdi: yaşlı bir bilim insanı, elinde bir kristal cihaz. Zeftal adındaki bu birey, son mesajını kaydediyordu. Ve o kristal, dedi Elif şok içinde, benim Mars'ta bulduğum kristal.
Evet, Zeftal, gelecekteki medeniyetlere bir uyarı bıraktı. Kendi türünün hatalarının boşuna olmaması için. Odada derin bir sessizlik vardı. Amara sessizce ağlıyordu. Kenji'nin yüzü solgundu. Dmitri başını ellerinin arasına almıştı. Sarah, ekrana bakıyor, ama görünüşe bakılırsa görmüyordu. Elif, başka medeniyetler, diye sordu. Testi geçen var mı? Holografik görüntü tekrar değişti. Bu sefer, farklı bir gezegen gösterildi, okyanuslarla kaplı bir su dünyası. Hydra'nın medeniyeti, dedi gözetleyen. Onlar da testi aldılar. Ve bilgeliği seçtiler. Görüntü, okyanusların derinliklerinde yaşayan zeki yaratıkları gösterdi dev, 8 kollu varlıklar, delfinlere ve ahtapotlara benzeyen özelliklerin karışımı. Onların medeniyeti, insanlardan çok farklı gelişmişti, ateş olmadan, metalürji olmadan. Ama biyoloji ve akustik konularında inanılmaz ilerleme kaydetmişlerdi. Haydranlar, testimizi aldıklarında, bir yüzyıl düşündüler, dedi gözetleyen. Toplum olarak tartıştılar. Ve sonunda, bilgeliği seçtiler. Kendi yolumuzu bulacağız, dediler. Yavaş ama emin. Ve şimdi, diye sordu Dmitri. Şimdi, 800,000 yıl sonra, Haydranlar kendi yıldız sistemlerini keşfediyorlar. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde. Hiçbir büyük savaş yaşamadılar, gezegenlerini yok etmediler. Medeniyetleri hala gelişiyor. Başka gezegenler gösterildi. Bazıları bilgiyi seçmişti ve yok olmuştu. Bazıları bilgeliği seçmişti ve hayatta kalmıştı. Ve bazıları çok az sayıda bilgiyi seçmişti ama hayatta kalmayı başarmıştı. Bu nadir medeniyetler, dedi gözetleyen, bilgiyi aldılar ama dikkatli kullandılar. Aldıkları her bilgi parçasını, yüzyıllar boyunca dikkatle incelediler, sindirdiler, toplumlarının hazır olmasını beklediler. Onlar da hayatta kaldı. Bir gezegen gösterildi, mor gökyüzü, 2 güneş, kristal ormanlar. Kriit medeniyeti. Onlar bilgiyi aldılar ama bir protokol oluşturdular, her yeni teknoloji, topluma sunulmadan önce 3 kuşak test edilecekti. Yavaş, ama güvenliydi. 2 milyon yıl sonra, şimdi kendi küçük galaksi kümelerini keşfediyorlar. Elif derin bir nefes aldı. Peki siz bize ne tavsiye ediyorsunuz? Tavsiye veremeyiz. Bu sizin seçiminiz. Ama size şunu söyleyebiliriz, insanlık, şu anda bir dönüm noktasında. Son 200 yılda inanılmaz teknolojik ilerleme kaydettiniz. Ama toplumsal sorunlarınız, eşitsizlik, çevre yıkımı, savaş, kutuplaşma hala çözülmedi. Mars'tan farklı değiliz, öyle mi, diye sordu Amara. Farklısınız ve değilsiniz. Her medeniyet benzersizdir. Ama kalıplar tekrar eder. Mars'ın da demokratik toplumları vardı. Mars'ın da sanatçıları, filozofları, barış aktivistleri vardı. Ama yeterli değildi. Titan üssünden gelen rapor dünyaya ulaştığında, dünya dört köşesinde şok dalgaları yayıldı. Birleşmiş Milletler acil toplantı çağrısı yaptı. Her ülkenin lideri, bilim adamları, din adamları, filozoflar, herkes bir araya geldi. Video bağlantıları üzerinden yapılan toplantı, tarihteki en büyük küresel konferans oldu. İlk tepkiler tahmin edilebilirdi. Bazı liderler heyecanlandı, sınırsız enerji, hastalıkların tedavisi, ölümsüzlük. Bazı liderler kuşkuluydu, bu bir tuzak olabilir mi? Bazıları korktu, kontrolü kaybedebilirdik. Ancak en güçlü ses, bilim camiasından geldi. Ünlü fizikçi Doktor Chen Wei, Pekin'den bağlanarak konuştu, meslektaşlarım, lütfen beni dinleyin. Ben tüm hayatımı bilimin ilerlemesine adadım. Ama bilim, sorumluluk olmadan tehlikelidir. Atom bombasını hatırlayın, Einstein'ın denklemleri barışçıl amaçlar için tasarlanmıştı, ama Hiroşima'ya yol açtı. Harvard'dan antropolog Profesör Maria Santos ekledi, insanlık tarihi, teknolojinin toplumu nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. Sanayi devrimi zenginlik yarattı, ama aynı zamanda çocuk işçiliği, kirlilik ve eşitsizliği de getirdi. Bilgisayar devrimi bilgiyi demokratikleştirdi, ama aynı zamanda gözetim, manipülasyon ve izolasyonu da. Her büyük teknolojik sıçrama, öngörülemeyen sonuçlar yarattı. Tartışma günlerce sürdü. İki temel kamp oluştu. Kabulcüler, bilgiyi almalıyız. Evet, riskler var, ama potansiyel faydalar çok büyük. Hastalıkları yok edebiliriz, iklim krizini çözebiliriz, yoksulluğu ortadan kaldırabiliriz. Riskleri yönetebiliriz, Mars'tan farklıyız, daha akıllıyız, daha dikkatliyiz.
Reddediciler, bilgiyi reddetmeliyiz. Mars'ın kaderi, bir uyarıdır. İnsanlık henüz hazır değil. Atom silahlarını bile sorumlu bir şekilde yönetemiyoruz, kuantum silahlarını mı yöneteceğiz? Kendi hızımızda büyümeliyiz. Ve bir orta grup da vardı. Mütevaziler, bilgiyi kabul edebiliriz, ama dikkatli bir protokolle. Creed gibi, her yeni teknolojiyi yüzyıllar boyunca test ederiz. Yavaş ama güvenli. Dünyada tartışmalar sürerken, Elif ve ekibi anomaliyi araştırmaya devam ediyordu. Gözetleyenler, onlara bilgi yapısını inceleme izni vermişti ama henüz indirme izni yoktu. Elif, özel bir probe tasarladı, anomalinin içine girebilecek, ama veri indirmeyecek, sadece gözlemleyecek bir probe. Gözetleyenler, buna izin verdi. Probe, anomalinin içine girdiğinde, inanılmaz görüntüler gönderdi. Yapının içi, sonsuz bir kütüphane gibiydi ama fiziksel kitaplar yerine, bilgi doğrudan yapının dokusuna kodlanmıştı. Her bir kuantum durumu, milyarlarca gigabayt bilgi içeriyordu. Burası, dedi Kenji hayretle, tüm galaksinin kolektif bilgisini içeriyor. Milyonlarca medeniyet, milyarlarca yıllık keşif, hepsi burada. Elif, probun kamerası üzerinden görüntülere bakarken, birden Zef-Tal'ın kristalini hatırladı. Hızla laboratuvarına koştu ve kristali getirdi. Kristali anomaliye yaklaştırdığında, bir şey oldu. Kristal parlamaya başladı ve bilgiler kendiliğinden deşifre olmaya başladı. Artık aylardır çözemediği şifreler, kendiliğinden açılıyordu. Tabii ya, dedi Elif. Kristal, gözetleyenlerin teknolojisiyle uyumlu. Zeftal bunu bilerek yapmış, gelecekteki medeniyetlerin gözetleyenlerle karşılaştığında kristali okuyabilmesini sağlamış. Kristaldeki tam mesaj şimdi okunabiliyordu. Gelecekten selamlar. Benim adım Zeftal. Ben, Mars medeniyetinin son üyelerinden biriyim. Eğer bu mesajı okuyorsanız, muhtemelen siz de gözetleyenlerle karşılaştınız. Lütfen, bizim hatamızı yapmayın. Biz, bilgiyi seçtik. Ve başlangıçta, cennet gibiydi. Hastalıklarımız yok oldu. Enerjimiz sınırsız oldu. Yıldızlara dokunabilecek gibiydi. Ama sonra, her şey çok hızlı gelişti. Toplumumuz, teknolojimize ayak uyduramadı. İhtiras, korku, açgözlülük bunlar kaybolmadı. Aslında, daha güçlü hale geldi. Bir grup, yeni teknolojileri kontrol etmek istedi. Başka bir grup, özgürlük istedi. Anlaşmazlık, çatışmaya dönüştü. Çatışma, savaşa. Ve silahlarımız, çok güçlüydü. Şimdi, Mars ölü bir dünya. Okyanuslarımız buharlaştı. Ormanlarımız kül oldu. Milyarlarca zef, yok oldu. Ve en acı verici kısım şu, bu kaçınılmazdı değildi. Eğer sabırlı olsaydık, eğer bilgeliği seçseydik, belki şimdi hala yaşıyor olurduk. Bilgi, bir araçtır. Ama araç ne kadar güçlü olursa, yanlış ellerde o kadar tehlikelidir. Lütfen, medeniyetinizi bizden daha iyi yönetin. Sabırlı olun. Hızlı olmak, güvenli olmaktan daha önemli değildir. Ve eğer bilgiyi seçerseniz ki bu sizin hakkınız, lütfen dikkatli olun. Her adımı ölçün. Her teknolojiyi test edin. Toplumunuzun hazır olmasını bekleyin. Belki, milyonlarca yıl sonra, bir gün bizim hatamızdan ders alacak bir medeniyet olacak. Belki o medeniyet, sizsiniz. Son dileklerim sizinle. Zeftal, Bilim Akademisi Başarkeolojisti, Mars'ın son günü. Elif, mesajı bitirdiğinde, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Odadaki herkes sessizdi. Bunu dünyaya göndermeliyiz, dedi sonunda Dimitri. İnsanlar, gerçek bir Marslının sesini duymalı. Zef-Tal'ın mesajı dünyaya ulaştığında, küresel tartışmanın tonu değişti. Artık bu, sadece soyut bir felsefi mesele değildi. Bu, gerçek bir medeniyetin, gerçek bir trajedisiydi. Mesaj, tüm dillere çevrildi. Holografik röportajlarda gösterildi. Okullar, mesajı müfredatlarına ekledi. Ve insanlar, gerçekten düşünmeye başladı. Birleşmiş Milletler, tarihin en büyük demokratik sürecini başlattı, küresel referandum. Sadece hükümetler değil, her yetişkin insan oy kullanacaktı. Soru basitti. İnsanlık, gözetleyenlerin sunduğu bilgiyi kabul etmeli mi? A. Evet, tüm bilgiyi şimdi kabul et. B. Evet, ama dikkatli bir protokolle her teknoloji, 3 kuşak boyunca test edilsin. C. Hayır, kendi hızımızda gelişelim. Kampanyalar başladı. Her grup, kendi durumunu savundu. Kabulcüler dedi ki, Mars bizden farklı. Biz demokratik değerlerimiz var,
insan haklarımız var, kötüye kullanımı önleyecek sistemlerimiz var. Ve teknoloji, hali hazırda hızla gelişiyor yapay zeka, gen düzenleme, kuantum bilgisayarlar. Bu treni durduramayız. En azından gözetleyenlerle, doğru yönde ilerleriz. Mütevaziler dedi ki, evet kabul edelim, ama dikkatli olalım. Creed gibi, 3 kuşak test protokolü kullanalım. Böylece hem gelişiriz hem de güvende kalırız. Reddediciler dedi ki, Zeftal'ın mesajını duydunuz. Sabırlı olun, dedi. Mars bizden farklı değildi, onların da değerleri vardı, sistemleri vardı. Ama yeterli değildi. İnsanlık henüz hazır değil. Atom silahları, iklim krizi, eşitsizlik bunları bile çözemedik. Daha güçlü teknolojiler bizi yok eder. Tartışma, her ülkede, her şehirde, her ailede devam etti. İnsanlar, kahvehanelerde, parklarda, internet forumlarında konuşuyordu. Bu, insanlığın geleceğiydi ve herkes bir fikre sahipti. Referanduma haftalar kala, toplum derin çatlaklar göstermeye başladı. Bazı ülkeler, açıkça kabulcü pozisyon aldı. Çin, Hindistan, Brezilya hızlı büyüme isteyen ülkeler. Teknoloji, eşitsizliği ortadan kaldırmanın anahtarıdır, dediler. Bazı ülkeler, reddedici pozisyon aldı. İskandinav ülkeleri, Yeni Zelanda, Costa Rica yüksek yaşam kalitesi olan, teknoloji konusunda dikkatli olan ülkeler. Hayat kalitesi, teknolojik ilerleme hızından daha önemlidir, dediler. Ve bazı ülkeler, mütevazi pozisyon aldı. Avrupa Birliği, Kanada, Japonya. Hem ilerleyelim hem de güvenli olalım. Ancak gerçek bölünme, ülkeler arasında değil, toplumlar içindeydi. Zenginler genellikle kabulcü idi, teknolojiye erişimleri vardı, ondan korkmazlardı. Yoksullar daha karmaşıktı, bazıları teknolojiyi umut olarak gördü, bazıları tehdit olarak. Gençler genellikle kabulcü idi, geleceği görmek istiyorlardı. Yaşlılar genellikle reddedici idi, değişimden korkuyorlardı. Bilim insanları bölünmüştü. Bazıları, bilimsel ilerlemenin hızlanması için heyecanlıydı. Bazıları, kontrolsüz teknolojinin tehlikelerinden korkuyordu. Ve sonra, şiddet başladı. Paris'te, bir kabulcü miting sırasında bir bomba patladı. 37 kişi öldü. Saldırgan, teknoloji bizi yok edecek, diye bağıran bir reddedici radikaldi. New York'ta, bir reddedici lider evinde öldürüldü. Katiller, gelişmeyi engelleyenlerin cezası ölümdür, diye bir mesaj bıraktı. Dünya, bir iç savaşın eşiğine geliyordu. Titan'da, Elif kaosa şahit olurken, anomaliyle daha derin iletişime geçmeye çalışıyordu. Gözetleyenlerle doğrudan konuşmak istedi. Bunu neden yapıyorsunuz, diye sordu. Neden bize bu imkansız seçimi sunuyorsunuz? Eğer sonucun ne olacağını biliyorsanız, neden bizi test ediyorsunuz? Gözetleyen, uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra cevap geldi. Çünkü biz de bir zamanlar bu seçimi yaptık. Ve başarısız olduk. Elif şaşırdı. Siz de mi? Ama siz çok gelişmiş bir medeniyet gibi görünüyorsunuz. Şimdi öyleyiz. Ama 10 milyon yıl önce, biz de sizin gibiydik. Ve biz, bilgiyi seçtik. Ve neredeyse kendimizi yok ettik. Holografik görüntü, gözetleyenlerin kendi geçmişini gösterdi. Onlar da, bir zamanlar fiziksel formda, karbon tabanlı, ölümlü varlıklardı. Ve onlar da, daha eski bir medeniyetten bilgi sunulmuştu. Biz, bilgiyi aldık. Ve 500 yıl boyunca, kaos içinde yaşadık. Küresel savaşlar, gezegen çapında yıkım, nüfusun %95'i öldü. Ama küçük bir grup hayatta kaldı ve o grup, çok önemli bir ders öğrendi. Neydi o ders? Teknoloji, kurtarıcı değildir. Toplumsal uyumdur. Biz hayatta kalanlar, yeni bir toplum kurduk, işbirliğine, empati ve uzun vadeli düşünmeye dayalı bir toplum. Ve ancak o zaman, teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanabildik. Sonra neden bize aynı test veriyorsunuz? Eğer neredeyse sizi yok ettiyse? Çünkü seçim, vazgeçilmezdir. Bilgiyi zorla veremeyiz, bu kölelik olur. Reddedemeyiz, bu patronluk olur. Sadece sunabiliriz ve sizin seçiminizi izleyebiliriz. Ve kim bilir, belki siz, bizden daha akıllısınız. Belki sizin toplumunuz, bizimkinden daha olgun. Elif, derin düşüncelere daldı. Ama eğer biz bilgiyi kabul edersek ve başarısız olursak, müdahale eder misiniz? Hayır. Bu sizin yolunuz. Müdahale, öğrenmeyi engeller. Yani bizi yok olmamıza bırakırsınız. Eğer öyle seçerseniz, evet.
Bu acı verir bize her medeniyetin kaybı, evrenin bir parçasının kaybıdır. Ama özgür irade, kutsaldır. Bunu ihlal edemeyiz. Referandum günü geldiğinde, dünya nefesini tuttu. 8,2 milyar yetişkin insan tarihin en büyük seçmen kitlesi oylarını kullandı. Oy verme, 48 saat sürdü farklı zaman dilimlerini barındırmak için. Her oy, blockchain teknolojisiyle kaydedildi şeffaflık ve güvenlik için. Elif ve ekibi, Titan'da sonuçları bekledi. Gözetleyenler de sessizce izledi. Sonuçlar, yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk 1 milyar oy. A. Tüm bilgiyi kabul et, %42. B. Dikkatli protokol, %31. C. Reddet, %27. İlk 3 milyar oy. A. Tüm bilgiyi kabul et, %39. B. Dikkatli protokol, %33. C. Reddet, %28. Yarış çok yakındı. Elif, tırnaklarını ısırıyordu. İlk 5 milyar oy. A. Tüm bilgiyi kabul et, %37. B. Dikkatli protokol, %34. C. Reddet, %29. Birleşmiş Milletler, karar mekanizmasını açıklamıştı. Eğer hiçbir seçenek %50'yi geçmezse, en yüksek iki seçenek arasında ikinci tur yapılacaktı. İlk 7 milyar oy. A. Tüm bilgiyi kabul et, %35. B. Dikkatli protokol, %36. C. Reddet, %29. B seçeneği, ilk kez önde. Mütevazi yaklaşım, ivme kazanıyordu. Final tüm 8,2 milyar oy. A. Tüm bilgiyi kabul et, %34. B. Dikkatli protokol, %37. C. Reddet, %29. Hiçbir seçenek %50'yi geçmemişti. İkinci tur, A ve B arasında olacaktı. İkinci tur kampanyası, daha da yoğundu. Artık sadece iki seçenek vardı. A. Tüm bilgiyi şimdi kabul et vesaire B. Dikkatli protokolle kabul et. Her iki taraf da bilgiyi kabul etmek istiyordu, tek fark, hızdı. A taraftarları dedi ki, 3 kuşak test, 90 ila 100 yıl demek. Şu anda kanserden, yaşlılıktan, iklim krizinden ölen insanlar bu kadar bekleyemez. Hemen harekete geçmeliyiz. B taraftarları dedi ki, Mars, sadece 100 yıl içinde yok oldu. 90 ila 100 yıllık bir test periyodu, bile bile risk almaktan çok daha güvenli. Elif, bu tartışmayı izlerken, bir soruyla boğuşuyordu. Eğer B kazanırsa, 3 kuşak testi kim yönetecek? Hükümetler mi? Bilim insanları mı? Birleşmiş Milletler mi? Gözetleyenlere sordu, eğer B seçeneğini seçersek, protokolü kim yönetir? Sizler. Biz sadece bilgiyi sunarız. Nasıl kullanılacağı, tamamen size bağlı. Ama bununla başa çıkabileceğimize dair bir garanti yok. Hiçbir şey için garanti yok. Sadece olasılıklar var. İkinci tur oylaması daha hızlı oldu, sadece 24 saat. Ve bu sefer, sonuç daha netti. Final sonuç. A. Tüm bilgiyi şimdi kabul et, %42. B. Dikkatli protokolle kabul et, %58. İnsanlık kararını vermişti, bilgiyi kabul edeceklerdi, ama dikkatli bir şekilde. Sonuç açıklandıktan sonra, gerçek iş başladı, protokolün detaylarını tasarlamak. Birleşmiş Milletler, özel bir komite kurdu, insanlık ilerlemesi için küresel komite, KİKK. Komite, 100 üyeden oluşuyordu, bilim insanları, filozoflar, etikçiler, din adamları, sanatçılar ve sıradan vatandaşlar. KİKK'nin görevi, gözetleyenlerden alınan her bilgi parçasının nasıl test edileceğini, kim tarafından test edileceğini ve ne zaman topluma sunulacağını belirlemek. Elif, komitenin bilimsel başkanı seçildi. Dimitri, teknoloji güvenlik başkanı oldu. Kenji, biyolojik etik başkanı. Sarah, mühendislik gözetmeni. Amara, çevre etkisi değerlendiricisi. İlk toplantı, zordu. 100 kişi, 50 farklı ülkeden, 30 farklı dil konuşuyordu. Ama bir ortak amacı vardı, insanlığı korumak. İlk protokol tasarısı. Bilgi sınıflandırması, gözetleyenlerden alınacak bilgi, risk seviyesine göre sınıflandırılacak. Düşük risk, tıbbi tedaviler, temiz enerji, eğitim teknolojileri. Orta risk, ileri üretim, uzay seyahati, yapay zeka. Yüksek risk, silah teknolojileri, iklim manipülasyonu, zaman yolculuğu. Test periyodu. Düşük risk, 30 yıl test. Orta risk, 60 yıl test.
Yüksek risk, 100 yıl test veya süresiz askıya alma. Şeffaflık, tüm test sonuçları, kamuya açık olacak. Gizli teknoloji geliştirme yasak. Küresel erişim, onaylanan teknolojiler, tüm ülkelere eşit şekilde sunulacak. Patent yok. Acil durdurma, eğer bir teknoloji beklenmedik tehlikeler gösterirse, komite oy birliğiyle askıya alabilir. Tasarı, aylar boyunca tartışıldı, revize edildi ve sonunda kabul edildi. İlk bilgi indirmesi, tören gibi yapıldı. Tüm dünya, canlı yayında izledi. Elif, Titan üssünde, anomaliye bağlandı. Hazırız, dedi. Lütfen düşük riskli medikal bilgiyle başlayalım. Gözetleyen, bilgi akışı başlıyor, dedi. Dev veri paketleri, anomaliden Titan üssüne aktı. Sonra dünyaya iletildi. Bilgisayarlar, bilgiyi deşifre etmeye başladı. İlk paket, kanser tedavisi. Bilgi, hücresel seviyede kanseri nasıl tespit edip yok edeceğini gösteriyordu. Yan etki yok, %100 başarı oranı. İnanılmazdı. Kenji, bu bilgi, dedi heyecanla, milyonlarca hayat kurtarabilir. Hemen testlere başlamalıyız. Ama protokol netti, 30 yıl test. Önce hayvan deneyleri, sonra sınırlı insan deneyleri, sonra geniş çaplı çalışmalar, sonra uzun vadeli izleme. 30 yıl mı, diye bağırdı bir gazete muhabiri basın toplantısında. Şu anda kanserden ölenlere ne olacak? Onlar bekleyemez. Elif, sakin ama kararlı bir şekilde cevap verdi, anlıyorum. Ben de bir bilim insanı olarak, bu bilgiyi hemen kullanmak istiyorum. Ama Mars'ı hatırlayın. Acele, felakete yol açtı. Eğer bu tedavide görünmeyen bir yan etki varsa belki 20 yıl sonra ortaya çıkan bir şey ve milyarlarca insana uygulanmışsa, sonuç katastrofik olabilir. Ama kesin ölüm ile olası risk arasında, kesin ölümü mü seçiyorsunuz? Hayır. Kendi kanser tedavilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, bu yeni bilgiyi test ediyoruz. Belki, testler o kadar iyi giderse, 30 yıl yerine 15 yılda onay verebiliriz. Protokol esnek ama güvenliği garantilemeli. Tartışma, devam etti. Ama komite kararlıydı, protokole uyulacaktı. 2026 ila 2036 yılları, testlerle geçti. Dünyanın dört bir yanında, yüzlerce araştırma tesisi kuruldu. Binlerce bilim insanı, gözetleyenlerden alınan bilgiyi dikkatle inceledi. İlerleme, yavaş ama istikrarlıydı. 2028, kanser tedavisi, fare deneylerinde %100 başarı oranı gösterdi. Yan etki gözlenmedi. 2030, insan denemelerine başlandı. 1000 gönüllü katılımcı. İlk 2 yıl, başarılı. 2032, temiz füzyon enerjisi tesisleri, pilot ölçekte çalışmaya başladı. Enerji üretimi, karbon emisyonu olmadan gerçekleşti. 2034, gelişmiş yapay zeka sistemleri, etik çerçeveler içinde test edildi. Sistemler, insan kontrolü altında kaldı. 2036, kanser tedavisi, 10 yıllık testlerden geçti. Komite, erken onay için oy kullandı. Sonuç, %65 evet, %35 hayır. Tedavi, halka sunuldu. Ve dünya değişti. Kanser, artık tedavi edilebilir bir hastalıktı. Milyonlarca insan kurtarıldı. Ama şüpheciler uyardı, bu sadece başlangıç. Daha tehlikeli teknolojiler gelecek. Ve haklıydılar. 2038'de, bir skandal patlak verdi. Çin, gizlice gözetleyenlerden silah teknolojisi indirdiği ortaya çıktı. Küresel protokolü ihlal ederek, gelişmiş bir enerji silahı geliştirmişlerdi. Birleşmiş Milletler, acil toplantı çağrısı yaptı. Çin'e yaptırımlar uygulandı. Ama zarar olmuştu, Pandora'nın kutusu açılmıştı. Amerika, eğer Çin silahlanıyorsa, biz de silahlanmalıyız, dedi. Rusya aynı fikirde. İngiltere, Fransa, Hindistan hepsi silah geliştirme programları başlattı. Elif, durun, diye yalvardı. Bu tam olarak Mars'ta olanların aynısı. Silahlanma yarışı, felakete yol açar. Ama kıskançlık ve korku, mantıktan güçlüydü. Gözetleyenler, silah bilgisi akışını durdurdu. Sizin kararınız, bu bilgiyi almaktı. Ama biz, aktif olarak insanlığın yok olmasına yardım etmeyeceğiz. Silah teknolojileri, askıya alındı. Bu, bazı ülkeleri rahatlattı. Ama bazıları kızdı, gözetleyenler bizi manipüle ediyor, dediler. 2042'de, asıl kriz geldi. Mısır'da bir grup radikal, yasa dışı bir gözetleyen teknolojisi kullanarak bir nano silah yarattı. Silah, Kahire'nin bir bölgesinde serbest bırakıldı.
50,000 insan, 48 saat içinde öldü. Dünya şok oldu. Teröristler, gülümsedi, gözetleyen teknolojisi, herkese açık olmalı. Kontrol, tiranlıktır. KİİKK, acil toplantı yaptı. Bazı üyeler, tüm gözetleyen bilgisi akışını durduralım, dedi. Bazıları, güvenliği artıralım, ama devam edelim, dedi. Elif, yıllardır ilk kez, kararsızdı. Belki, dedi sessizce, belki reddediciler haklıydı. Belki biz hazır değiliz. Dmitri, hayır, dedi. Mars 100 yılda yok oldu. Biz 16 yıldayız ve hala buradayız. Hatalar yaptık, ama öğreniyoruz. Vazgeçemeyiz. Oy yapıldı, %55 devam, %45 durdurma. Bilgi akışı devam etti, ama şimdi çok daha sıkı güvenlik önlemleri vardı. Her indirme, 3 bağımsız kurum tarafından doğrulanıyordu. Kriptografik güvenlik, maksimuma çıkarıldı. 2050'de, 24 yıl test ve gelişmeden sonra, insanlık bir dönüm noktasına ulaştı. Temiz enerji, artık dünya çapında yaygındı. Karbon emisyonları %80 azaldı. İklim krizi, kontrol altına alındı. İleri tıp, çoğu hastalığı tedavi edebiliyordu. Ortalama yaşam süresi, 95 yıla çıktı. Eşitsizlik, hala vardı ama azalıyordu. Gözetleyen teknolojileri, patent olmadan paylaşıldığı için, yoksul ülkelerde faydalanabiliyordu. Ama en önemli değişiklik, toplumsal oldu. 24 yıl boyunca dikkatli, ölçülü ilerleme, insanlara bir ders öğretmişti, sabır. İnsanlar, artık anında tatmin yerine uzun vadeli planlamayı düşünmeye başladılar. Eğitim sistemleri değişti, artık sadece teknoloji öğretilmiyor, etik ve uzun vadeli düşünme de öğretiliyordu. Demokrasiler güçlendi çünkü kararlar, artık daha bilinçli vatandaşlar tarafından alınıyordu. Ve küresel işbirliği arttı çünkü herkes, Mars'ın kaderini paylaşmanın tehlikesini biliyordu. Elif, şimdi 59 yaşında, bir basın toplantısında şunları söyledi: biz, test edildik. Ve henüz sonlanmadık. Bu, bizim başarımız değil, bu bizim başlangıcımız. 2226. Doktor Maya Karaman Elif'in torununun torunu Titan'daki eski üssü ziyaret ediyordu. Üs, artık bir müzeydi, insanlığın en büyük kararının verildiği yer olarak korunuyordu. Maya, büyükannesinin laboratuvarında durdu. Burada, Zef-Tal'ın kristali hala sergileniyordu. Ve yanında, bir hologram Elif'in 2026'daki notları. Maya, Elif'in yazdıklarını okudu. Bugün, insanlık tarihin en büyük kararını verdi. Bilgiyi kabul ettik, ama sabırla. Bilmiyorum ne olacak. Belki başarısız olacağız. Belki Mars'ın kaderini paylaşacağız. Ama en azından, denedik. En azından, bilinçli bir seçim yaptık. Gelecekteki torunlarıma, eğer bu notları okuyorsanız, umarım biz doğru seçimi yaptık. Umarım siz, güvenli bir dünyada yaşıyorsunuz. Ve umarım, bizim sabrımız boşa gitmedi. Maya gülümsedi. Gitmedi, büyük anne. Gitmedi. O gün, anomali tekrar belirdi 200 yıl sonra ilk kez. Gözetleyenlerin sesi, tanıdıktı, tebrikler. Siz, testi geçen az medeniyetlerden birisiniz. 200 yıl boyunca, dikkatle büyüdünüz. Gezeneninizi yok etmediniz. Toplumsal uyumunuzu korudunuz. Artık hazırsınız. Neye hazırız, diye sordu Maya. Bir sonraki seviyeye. Bilgi, artık sınırsız. Ve siz, onu kullanmayı öğrendiniz. Anomali, bu sefer kaybolmadı. Kalıcı oldu insanlık için bir kütüphane, bir kaynak, bir ortak. Ve insanlık, yıldızlara doğru yayılmaya başladı. Ama bu sefer, fetihçi olarak değil, öğrenci olarak. Her yeni gezegen, saygıyla araştırıldı. Her yeni tür, koruma altına alındı. Her yeni teknoloji, dikkatle test edildi. İnsanlık, büyümüştü. 11,000 yıl sonra. İnsanlık, artık sadece dünyada değil, 1,000 yıldız sisteminde yaşıyordu. Fiziksel formları, hala kısmen organikti, ama teknolojiden de faydalanıyorlardı. Ve şimdi, onlar da, yeni uygarlıkları test ediyordu. Genç bir insanlık bilimi insanı adı Zara yeni keşfedilen bir medeniyete yaklaşıyordu. Medeniyet, küçük bir gezegende yaşıyordu, teknolojik seviyesi, 2026 dünyasına benziyordu. Onlara testi verecek miyiz, diye sordu Zara, mentoruna. Mentor, yaşlı ve bilge biri, cevapladı, evet. Çünkü biz de bir zamanlar test edildik. Ve bu test, bizi kurtardı.
Ama eğer başarısız olurlarsa, o zaman, bir uyarı olacaklar. Tıpkı Mars gibi. Ama eğer başarılı olurlarsa, Mentor gülümsedi. Eğer başarılı olurlarsa, evren bir medeniyet daha kazanacak. Ve belki, bir gün, onlar da başkalarını test edecek. Zara, genç medeniyete baktı. Umut dolu, meraklı, hırslı tıpkı insanlık bir zamanlar olduğu gibi. Umarım doğru seçimi yaparlar, dedi. Biz de öyle umarız. Ama seçim, onların. Ve böylece, döngü devam etti test edenler ve test edilenler, bilgi ve bilgelik, risk ve sabır. Evren, öğrenmeye devam ediyordu. Son.